Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Nazmiye Dikmen. Nazmış'ın Bebekleri adlı kanalıma hoş geldiniz. Evet, geçenki canlı yayında size bahsetmiş olduğum, kafasını gösterdiğim köpeğimiz nihayet bitti. Böyle dört bacaklı, böyle şirin, şapşik bir köpeğimiz aramıza katıldı. Arkadaşlar, evet boyumuz 30 santim oldu. Çok ne büyük ne küçük bir köpek. Üzerine böyle bir tasmalı yeleğini de isteyen örebilir. Böyle arkada içinde düğmeleri var. Ben üşendim arkadaşlar. O yüzden döner kafa yapmadım. Çok yorulmuştum. O yüzden kafasını diktim. İsteyenler yine aynı teknikle döner kafa yapabilirler. Hatta bu ikinci köpeğimi sizlerle döner kafa yapacağım yine. Şimdi bunun için gerekli malzemelerimize bakalım nelermiş. Şimdi ben bu köpeğimde ipleri ihraç koton, amigurumi koton ipi. Yani öyle çok dediğim gibi her zaman markalar takılı kalmayın. İhraç kotonlar gayet güzel, çok da güzel ve incelikleri aynı. Bu da ören bayan madam koton. Gördüğünüz gibi önemli olan kalınlıklarının aynı olması. Koton ip olması, amigurumi ip olması yeterli. Nakop mesela pırlanta bile olur. Ondan çok soruyorsunuz olur mu diye. Tabii ki o da amigurumi ipi, o da olur arkadaşlar. Şimdi ben bu ikinci köpeğimi farklı renklerde öreceğim. Evet, birinci ördüğüm köpekten 100 gram ipten bu kadar arttı arkadaşlar. Yani bu yarıdan az olduğu için ikinci köpeğime yetmeyecek. O yüzden ikinci köpeğimi farklı renklerde yapacağım ve doğruda ördüğüm bu renkler var elimde. Bununla öreceğim. Buradaki sütlü kahve yerine de beyazla öreceğim bacaklarını da. Siz istediğiniz renklerde köpeklerinizi örebilirsiniz. İsterseniz sadece düz örebilirsiniz. Siyah beyaz olur. Tamamen size kalmış arkadaşlar. Burun kısmında bu patilerinde böyle siyah bir ip kullanacağım. Bu da etrofil de bu ip. Biraz akrilik ip güzel, çok beğeniyorum. Onunla yapacağım. Yine tasması yani yeleği içinde böyle bir kırmızı koton kullanacağım. Apple'ı daha önce almıştım. 3 sene önce almıştım Apple'ın. Şimdi onunla yapacağım. Çok güzel oldu. Tok durdu. Dediğim gibi markaları takılı kalmayın. Böyle 2 tane 50-100 gram koyu renk olması lazım. Bir tanesi de açık renk olan da 50 gram yeterli. Koton olması yeterli arkadaşlar. Gözlerimiz için de böyle benim elimde simli ipler çok. Yine onlarla yapacağım. 18 milim, 16 da olur. İlla ki böyle simli olması gerekmiyor. Diğer gözler, renkli gözler de olur. 3 tane de düğme olacak yeleği için. Boynuna tel taktım ben bu seferkine. Elektrik teli. Dediğim gibi üşendim üst tarafını örmeye. İsteyen takabilir, isteyen takmayabilir. Döner kafa yapabilirsiniz. Ve yine tığım 2.20. Bu pembe olan tığ. Aslında Herkül biliyorsunuz geçenki videolarda bu ucunu yemişti benim kedi. O yüzden bu kahveyi çıkardım, silikonu. Bu pembe tığımı taktım. Artık daha rahat örebiliyorum. Evet arkadaşlar, bilgilerimiz bunlar. Bir de ağzında da böyle, hatta bunu yapıştırmadım. Böyle küçük de bir keçe keseceğiz dili için. Bu tabii ki isteyen yapacak. İsteyen örebilir. Ben öyle keçe daha bana hoş durdu. Daha doğal durdu. Ördüm, beğenmedim kaba geldiği için. Evet, bu kadar malzememiz. Evet, videoya başlamadan önce arkadaşlar küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bütün tariflerim, tasarımları bana aittir.
O yüzden lütfen yazdığınız notları, tarifleri kimseye dağıtmayın. Sizden isteyenlere benim kanalımın adresini verin. Oradan izleyerek örün deyin. Kul hakkına girmeyin arkadaşlar. Büyük bir emeklerle bu tarifleri çıkarıyorum. Sağlığımdan oluyorum. Zaman ayırıyorum. Bir sürü işte detayları var. O yüzden lütfen emeğe saygı gösterin. Kimseye tariflerinizi dağıtmayın canlarım. Evet, hemen köpeğimizin önce ön patisiyle başlayalım. Daha sonra devam edelim. Evet, bu arada iplerim Lanos'a Alara ile öreceğim. Hani elimde bunlar olduğu için dediğim gibi marka takıntısı yapmayın. İçinde koton olması yeterli. Ben de bundan elimde daha önce doğru örmüştük biliyorsunuz. Buzağı örmüştük. Biraz fazla almıştım. O yüzden bunlarla devam ediyorum. Şimdi arka fonumu değiştirdim. Beyazdı. Beyaza beyaz görünmediği için. O yüzden bu kahveyle devam ediyoruz fon olarak. Hemen ön patimize başlıyoruz. Evet. 7 tane zincirle başlıyoruz. Bir tane sabitleme zinciri yaptım. 7 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hemen birinciyi atlıyorum. İkinciye 3 tane sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3. 4 tane zincirime tek batıyorum. 1, 2, 3, 4. Son kalan zincirimin içerisine de 5 tane sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5 tane. Şimdi zincirimizin bu tarafına döndük. Buradan da yine 4 tane sık iğneye zincire tek batıyoruz. 1, 2, 3 ve 4. Evet, birinci sıramızı tamamladık. Ve 16 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi ikinci sıramıza geçeceğiz. Ve araya sıramı belirlemek için bir ip takacağım. Evet, ikinci sıramızdayız. Ve bu 3 tane sık iğneye her birine çift batıyoruz. Birinciler biraz zahmetli oluyor ilk başlarken. Evet, birinci çiftimi yaptım. İkinci çift. Üçüncü çift. Peş peşe 3 tane arttırma yaptım. Tekrar 4 tane sık iğneye tek batıyoruz. 1, 2, 3, 4. Diğer uçtaki köşedeki 5 sık iğne arttırmıştık. Onlara da yine hepsine çift batıyoruz. Birinci çift. İkinci çift. Üçüncü. Dördüncü. Ve beşinci çift. 5 tane peş peşe hepsine tek battık. Son kalan 4 sık iğnemize tek batıyoruz. Evet, ikinci sıramızı bitirdik ve 24 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi ipimi bu tarafa alıyorum sıramı belirlemek için. Şimdi bir tek, bir çift yapıyoruz. Bir tek, bir çift, bir tek ve bir çift. Evet, arkası burası. Arka patimiz arka
topuk kısmı. Topukta 3 tane arttırma var. Burası önü. Önde de 5 tane arttırma var. 3 taneyi yaptım. Arada 5 sık iğneyi tek batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi 5 tane yine arttırma yapacağız. Bu birinci arttırmam. Arada bir tek. İkinci arttırma. Bir tek. Üçüncü arttırma. Bir tek. Dördüncü arttırma. Bir tek. Ve beşinci arttırma. Evet, toplam 5 arttırma yaptım. Aralarda bir tane sık iğne yaptık. Şimdi 4 sık iğneye tek batıyoruz. 3 ve 4. Evet. 3. sıramızı bitirdik ve 32 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi 4. sıradayız. 2 tane tek yapacağız. 1, 2. Bir arttırma. Bir çift battık. 2 tek. 1, 2. Bir arttırdık. 2 tane tek. Ve bir arttır. Yine 3 tane arttırmamızı yaptık. Ara kısımları hep düz örüyoruz. Hiç arttırma yapmıyoruz. Köşelerde topuk kısmı ve ön kısımda arttırmalarımız orada. Şimdi 6 tane tek batıyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane düz ördüm. Tekrar öndeki 5 arttırmamızı yapacağız. Evet, bir tane arttırdım. 2 tane tek. Bir arttır. 2 tane tek. Bir arttır. 2 tane tek. Bir arttır. 2 tek. Ve bir tane arttır. Ve bu sonuncu arttır. Toplam yine 5 tane arttırdık. Aralarda 2 tane tek battık. Son kalan 4 sık iğnemize tek batıyoruz. Ve tabanımızı bitirdik. Tabanımız toplam 4 sıra. Ve 40 tane sık iğnemiz oldu. Evet, 5. sıramızı arka lobdan tek katı öreceğiz. Ve bir arkadakini de alarak öreceğiz. Sağlam olsun diye. Bu şekilde 2 kat almış olduk. Arka kattan ve onun yine bir arkasındakini, yani üçüncü sıradakini de tersinden alıyoruz. Tersini, arka katını bu şekilde sıra sonuna kadar 40 tane sık iğnemizi bir arka lobdan öreceğiz. Yani belli olarak böyle devam edelim. Evet, 5. sıramı bitirdim arkadaşlar. Yukarıya çıkmış olduk. Bundan sonra 5 sıra eksiltme artırma yapmadan, 3 sıra eksiltme artırma yapmadan düz öreceğiz. Evet, çekime ara vermiştim arkadaşlar. Hafta sonu malum erkekler evdeler. O yüzden şimdi devam ediyorum. Bu arada ön ve arka bacaklarımı ördüm. Şimdi ön ayağımdayım. Ve ben beyazla ördüğüm için bunun altı kirleneceğini düşünerek alt tabanını böyle koyu yaptım ikinciyi. Birincileri böyle artık bunları sökmeyeyim dedim. Böyle karışıklık yapacağım dikerken çaprazına
ön ve arka patileri birer tanesi böyle koyu olacak. Siz de isterseniz bu şekilde sadece alt tabanını koyu yapabilirsiniz. İster istemez beyaz renk olduğu için kirlenecektir. Ben de bu şekil yaptım. Şimdi ben devam ediyorum. En son 3 sıra düz örün demiştim. Evet, 40 sık iğnemiz vardı. 2 4 5 6 7 8. Evet, 9. sıramızdayız. Şimdi artık kesme yapacağız patimizde. Ve 14 tane sık iğne yapıyoruz. Hepsine tek batıyoruz 14 sık iğneye. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14. 14 sık iğnemi yaptım. Şimdi 12 tane azaltma yapacağız. Öndeki 2 tane kattan alıyoruz. Birlikte örerek buradaki sayımızı 2 tane alınca bir tane kaldı. Şimdi toplam bu şekilde 12 tane azaltma yapalım. Birinciyi yaptım, ikinciyi de yaptım. Şimdi üçüncüyü yapıyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. 12 tane azaltmamı yaptım ve 2 tane sık iğnem kaldı. Onlara da tek batıyorum ve 9. sıramızı bitirdik. Evet, 12 tane azaltma yaptık ve 28 tane sık iğnemiz kaldı. Evet, 10. sıramızı eksiltme arttırma yapmadan hepsine tek batıyoruz. Evet, 11. sıramızdayız ve yine 14 tane sık iğnemize tek batıyoruz. 1 2 3 13 ve 14. Şimdi 6 tane azaltma yapacağız. Yine peş peşe. 1 2 3 4 5 ve 6. azaltma. Ve son 2 tane tek kaldı. Onları da örüyoruz. Evet, 22 tane sık iğnemiz kaldı arkadaşlar. Şimdi bundan sonra 5 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz öreceğiz. Evet arkadaşlar, 12, 13, 14, 15, 16. sıralarımızı 22 sık iğne olarak toplam 5 sıra düz ördük. İçerisine elyaf doldurdum. Taban koymadım. Çünkü biraz pati, çünkü buralarda tırnaklarını yapacağız. Tırnak bir yerlerini belirleyeceğiz. O yüzden taban gerek görmedim. Şimdi arkadaşlar bu şekilde toplam 4 tane patimizi aynı sayılarda yapacağız. Aynı tarifle 16 sıra. 17.'ye geçtiğimizde arka farklı olacak. Ön farklı. Şimdi 17. sırayı yapıyoruz. Ve bu sıramızda
2 tane arttırma yapacağız. Şimdi iki sık iğne ördüm. Birinciyi buraya arttırıyorum. Hemen 2 tane yana arttırıyorum. Biri burada, biri ayağımın diğer yanında. Şimdi birinciyi yaptım. Tekrar düz örüyorum. Böyle göz kararı tahmini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 tane düz ördüm. Şimdi ikinci arttırışımı yaptım. İşte 22 tane sık iğne vardı. 2 tane daha arttırdık. 24 oldu sayımız. Şimdi sıra sonuna kadar düz örüyorum. Evet, yandaki arttırmamdan sonra 11 tane daha düz ördüm ve sıra sonuma geldim. Bundan sonra yine 5 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz öreceğiz. Hepsini tek batacağız yani. Evet, 5 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz ördük. Yani 18, 19, 20, 21, 22. sıralarımızı. Şimdi 18, 19, 20, 21, 22. Evet, şimdi 23. sıramızdayız ve yine 2 yandan arttıracağız. Şimdi 3 tane düz ördüm. Bir tane arttırıyorum. Tekrar diğer yana kadar düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane düz ördüm. Yine yanda, diğer yan tarafta ikinci arttırmamı yapıyorum. Ve sayım 26 oldu. 24'te en son. Şimdi sıra sonuna kadar yine düz örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane tek kalmış. Onları da hepsine tek battık. Evet, şimdi 2 sıra yine düz öreceğiz. Yani 24 ve 25. sıralarımızı eksiltme arttırma yapmadan 26 sık iğne olarak düz örüyoruz. Evet, 2 sıra eksiltme artırma yapmadan düz ördük arkadaşlar. Şimdi kahverengine geçeceğiz. Bunun için önce 2 tane sık iğne örüyorum. İpimi koparacağım çünkü. Yani sıra başından sonra 2 tane ördüm. Bir tane ilmek kaydırdım. Bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Daha düzgün bir görüntü olması için, burada bir kabarıklık olmasın diye bu şekilde yapacağız. Evet, kahve ipimizle önce bir tane sabitleme zinciri yapalım. İpimizi bu şekilde tutturduk. Ön patimizin başlama yerinden başlayacağız. Yani 2 tane kaymıştık, onu saymadan yine devam ediyoruz işaretli yerimizden. Buradan gireceğim ve ilmek kaydırarak başlıyorum. İçinden geçiriyorum. Batıyorum, çekiyorum ve ipin içinden geçiyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde batıp çekiyoruz. İçinden geçiriyoruz. Batıp çekiyoruz. Örmeden içinden geçirdik. Ve sıra sonuna kadar
Bu şekil devam edelim. Evet, başladığımız noktaya geldik ve yine aynı yere batarak buraya da ilmek kaydırıyoruz ve düzleştirdik. Şimdi burası sıramızı bitirdik arkadaşlar. Evet, 27. sıramızdayız. Bu arada sık iğnemiz değişmiyor. Yine 26. Şimdi burayı düz öreceğiz fakat şimdi bu ilmek kaydırdığımızın arka tek katından batıyoruz. İçine değil, arka tek katı. Yine arkadaki beyazın da şöyle tek katından alıyoruz. İki katı, yani bu şekilde öreceğiz. Bir kahveden bir karşıki beyazın tek katından sık iğne örüyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde ikisini beraber öreceğiz. Buradaki maksat güzel bir görüntü olması. Şöyle battığımız görünmeden düz bir görüntü elde etmek için. Evet, bu şekilde devam edelim sıra sonuna kadar. Evet, 27. sıramızı bu şekilde bitirdik. Ve bundan sonra 28 ve 29. sıralarımızı da hepsine tek batacağız. Yani 2 sıra düz öreceğiz. Toplamda 3 sıra olmuş oluyor. Yani kahve. Bu şekilde devam ediyorum düz örmeye. Evet, sıra sonuna geldim arkadaşlar. Toplamda 3 sıra düz örmüş olduk. Şimdi bir tane sık iğne fazla örüyorum bu tarafa. Bir tane de ilmek kaydırıyorum. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Evet, ön ayağımızı ördük. Bu şekilde. Şimdi arka bacağımıza başlayalım. Işığımız kötü. Evet, şimdi arka bacağımızı öreceğiz ve yine 16 sıra ön bacağımızla aynı olacak. 4 bacağımızı aynı yapıyoruz arkadaşlar. 16 sıra değiştirmeden. Şimdi 17. sırada artık değişik oluyor arka bacağımız. Şimdi 3 tane arttırma yapacağız. 2 yanda, biri de arka ortada. Şimdi 2 tane düz ördüm. Bir tane arttırıyorum. Yandaki birinci arttırmamı yapmış oldum. Tekrar arka ortaya kadar düz örüyorum. 1, 2, 3, 4. 4 tane düz ördüm. Bir arttırıyorum arka ortamda. Göz kararı. Bir ileri bir geri çok fark etmiyor arkadaşlar. Doğaçlama örüyoruz. Yine 1, 2, 3, 4 tane düz ördüm. Bir arttırıyorum. Toplamda 3 tane arttırma yaptık. Ve sayımız 25 oldu. Şimdi geri kalan sık iğnelerime tek batıyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 tane tek kalmış. Evet. 17. sıramızı bitirdik. 25 tane sık iğne elde ettik. Şimdi bundan sonraki bakalım. Arka ortada bir tane arttırdık. 1, 2, 3, 4.
Bundan sonra 4 sıra sadece arka ortada bir tane arttırma yapacağız. Evet, 4 sıra sadece arka ortada birer tane arttırdık arkadaşlar. Yani 18. sıra, 19. 20 ve 21. sıralarımızın arka ortasında arttırdık. Ve evet, 29 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi bundan sonra tersine ön ortada arttırma yapacağız. Yine o da 4 sıra. Bu şekilde 1, 2, 3, 4 sıra sadece ön ortada arttırma yapacağız. Evet, 22. sıramda başlama yerinden ön ortaya kadar 24 tane sık iğne ördüm, düz ördüm. 25.'ye de çift battım. Tam ön orta. Geri kalan 1, 2, 3, 4 sık iğneyi de düz örüyorum. Bundan sonra 3 sıra daha ön ortada bir tane arttırma yapacağım. Evet, 4 sıra boyunca sadece ön ortada birer tane arttırdık. Ve 33 tane sık iğnemiz oldu arkadaşlar. Şimdi 26. sıradayız. Artık kahverengine geçiş yapacağız. Şimdi oraya geçerken yine 2 tane bu tarafa sık iğne örüyorum. Bir tanesi ilmek kaydırıyorum. Bir zincir çektim. İpimi keseceğim. Aynı önde yaptığımız gibi. Geçişimizin daha düz gözükmesi için. Evet, yine kahveyi geçtim. Bir tane ipimi sabitledim arkadaşlar. Sabitleme zinciriyle. Ve işaretli yerimden devam ediyorum. Bu hizadan. Hemen ilmek kaydırmayla başlıyoruz. Bütün sık iğnelerimi ilmek kaydırıyorum. Yani CC yapıyoruz. İçinden geçtim. Batıyorum, çekiyorum, içinden geçiyorum. Battık, çektik, içinden geçirdik. Evet, sıra sonuna kadar aynı yapacağız. Evet, sıra sonuna geldim ve ilk başladığımın içine de batarak burayı düzlüyoruz. Bu şekilde. Ve yine öndeki bacağımıza yaptığımız gibi arka katından alıyoruz. Öndekinin de ön katından alarak sık iğne yapıyoruz. Arka kat, arkadaki beyazın da ön katından ikisini bir sık iğne yapıyoruz. Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar örmeye devam edelim. Evet, 27. sıramızı bitirdik arkadaşlar. Tekrar 28 ve 29. sıralarımızda yine ön ortada birer tane arttıracağız ve bacağımızı bitireceğiz. 33 sık iğnemiz vardı. Şimdi bir tane önde arttırınca 34 olacak. Son sıramızda yine bir tane arttırınca da 35 sık iğne ile arka bacağımızı bitireceğiz. Evet, 29. sırayı da ördüm. Tam ortadayım. Bir tane arttırıyorum. Ve 35 tane sık iğne oldu. Ve artık arka bacağımızı da bitirmiş olduk arkadaşlar. Şimdi sıra başıma geldim.
Bir tane fazla örüyorum bu tarafa. Bir tane de ilmek kaydırıyorum. Bir zincir çekip ipimi kestim ve arka bacağımızı bu şekilde bitirmiş olduk. Bunları güzel dolduralım. Arkadaşlar, evet, bacaklarımız bu şekilde. Dediğim gibi altlarını siz hepsini koyu yaparsanız daha güzel olur. Şimdi ben sökmek istemedim. Onu düşünememiştim. Böyle ben çapraz koyacağım bunları. Şu şekil dikerken çaprazlamasına bu şekil yapacağım arkadaşlar. Evet. İlk videomuzu bitirdik bile. Ön ve arka bacaklarımız hazır. Arkadaşlar. Evet, ikinci bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.